Haritaya gizlenmiş coğrafyası sıra dışı pek çok devlet var. Mesela gözümüze sıra dışı şekliyle çarpan bu ülke 10.689 km² yüz ölçümüyle Afrika anakarasının en küçük ülkesi olan Gambiya. İsmini aldığı Gambiya Nehri'nin her iki kıyısı boyunca kurulmuş olan ülke tamamen Senegal ile çevrili olduğu için başka bir ülkeyle sınır komşusu değildir. Bu yönüyle onun sıra dışı olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Senegal'in içlerine doğru giden ve neredeyse ülkeyi bölecek olan ince uzun haritasının nedeni ise Avrupalılara dayanıyor. Avrupalıların gelişinden önceki Gambiya tarihi komşu Senegal ile yakından bağlantılıdır. Bazı tarihçilere göre Senegal ile Gambiya arasında bir ayrım 19. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştır. Bu zamana kadar bölge genellikle Senegambiya olarak anılıyordu. Gambiya 16. yüzyıldan itibaren İngilizlerin ilgisini çekti. 1783 yılında İngilizler Gambiya Nehri'ne yerleşerek ticari faaliyetlerine başladılar. Sömürgeci İngilizler bu ülkeyi stratejik konumu ve nehir yolu içerisinde olması sebebiyle ticari bir üs olarak kullandılar ve 1816'da Gambiya, Britanya Batı Afrika toprakları olarak ilan edildi. Öte yandan Fransızlar da Gambiya'nın doğusunda Senegal Nehri'nin ağzında yer alan bir bölgeyi ele geçirdi. Fransızlar bu bölgeyi Fransız Senegal adı altında yönettiler. Fransız Senegal ve Britanya Batı Afrika toprakları Gambiya'yı çevreleyen iki koloni olarak varlıklarını sürdürüyordu. Evet, zaman geçtikçe Fransız ve İngiliz yönetimi altında Gambiya önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Özellikle köleliğin yasaklanmasından sonra yer fıstığı, zeytin, Hindistan cevizi ve kauçuk gibi tarım ürünleri için önemli bir üretim merkeziydi. Bu yüzden 18. yüzyıl boyunca Senegambiya, Fransa ve İngiltere arasında bir prestij meselesi haline geldi. Az önce de söylediğim gibi Fransa Senegal'i kontrol ediyordu ve 1870'lerde İngilizler Gambiya'yı Fransa ile takas etmek için iki kez girişimde bulundu. Fakat ülke içindeki ayaklanmalar ve Gambiya'nın sömürge muhalefetleri bu planları bozdu. Sonrasında elbette ülke içerisinde iç karışıklıklar başladı. Derken planlar gecikse de yine de hedefinden şaşmadı ve uygulamaya konuldu. 1889'da Paris'te yapılan bir konferans sonucunda Fransa, Gambiya Nehri'nin kontrolünü İngiltere'ye devretti. Paris'te Fransızlar ve İngilizler arasındaki müzakereler sırasında Fransızlar başlangıçta İngilizlere Gambiya Nehri'nin yaklaşık 320 kilometresini kontrol etmeleri için verdi. 1900'de İngiltere burayı her biri kendi şefine sahip 35 beyliğe bölerek iç bölgelere dolaylı bir himaye dayattı. Bu karışıklıklar ve siyasi çıkarlar nedeniyle Gambiya'nın nihai sınırlarının belirlenmesi yaklaşık 15 yıl sürdü. Yani durumu basitçe toplayacak olursak Gambiya'nın ilginç sınırları geçmişte Fransız Senegal ve Britanya Batı Afrika toprakları olarak iki farklı koloni şeklinde yönetilmesinden kaynaklanmaktadır. İki koloninin birleştirilmesi sırasında sınırları belirlemek için nehir kullanılınca Gambiya'nın ilginç sınırları da ortaya çıkmış oldu. Bu ilginç sınır günümüzde elbette Senegal'in ve Gambiya'nın toprak bütünlüğünü tehlikeye atıyor. Çünkü Gambiya neredeyse Senegal'i ikiye bölmek için dizayn edilmiş gibi dururken Gambiya içinse bağımsızlıkları tehlikedeymiş hissiyatı veriyor. Bu yüzden bu iki ülke arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. 2017 yılında Gambiya seçimlerinde başkanlığı kaybeden Yahya Jammeh'in süresi dolmasına rağmen görevi bırakmaması üzerine Senegal ordusu ağır silahlarla Gambiya'ya girmişti. Nijerya'nın havadan ve denizden destek verdiği müdahaleye Gana ordusundan birliklerin de katıldığı haberlerde gösterilmişti. Galiba Afrika'nın bu topraklarında karışıklıklar her zaman olacak gibi duruyor. Şimdi bu topraklara yakın başka bir sıra dışı sınıra göz atalım. Burası Togo Cumhuriyeti. Yaklaşık 8 milyonluk nüfusu ve 57 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle devasa ülkelere ev sahipliği yapan Afrika'nın en küçük ülkelerinden biridir. Burkina Faso, Benin ve Gana ile komşudur. Gana ve Benin sınırları arasında ortalama uzaklığı yalnızca 115 kilometre olan Togo, ayrıca dünyanın en dar ülkelerinden birisidir. Resmi dili Fransızca olmasına rağmen özellikle geleneksel diller başta olmak üzere başka dillerde konuşulmaktadır. Nüfusu inceleyecek olursak ülkenin %42.3'ünün Hristiyan olması bizi şaşırtmamalı. Çünkü bu topraklar onlarca yıl Avrupalı misyonerlerin işgali altında kaldı. Misyonerliği size daha iyi tanımlamak için Togo'nun adının nereden geldiğini ve sonra Avrupalıların burayı nasıl adlandırdığını anlatayım. Togo adı yerel bir dil olan Ewe dilinden nehrin arkasında olarak çevrilmiştir. Yani burası basitçe nehrin arkasındaki ülkedir.
11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar olan dönemde bu bölgede kabileler yaşıyordu. Bu insanlardan çoğu kıyı bölgelerine yerleşmişti. Avrupalıların başını çektiği köle ticareti ise 16. yüzyılda başladı ve sonraki 200 yıl boyunca Afrika'nın kıyı bölgesi köle arayan Avrupalılar için bir ticaret merkezi oldu. Bu durum zamanla Togo ve çevresindeki bölgeye köle sahil denmesini sağladı. Nereden nereye? Peki bu süreç nasıl başladı? 1884'te Kral 3. Malapa ile Almanya bir belge imzaladı. Bu belge sayesinde Almanlar kıyı boyunca bir toprak parçası üzerinde koruyuculuk talep etti ve sonrasında kontrolü kademeli olarak iç kısımlara doğru genişletti. Bu bölgeler için Fransa ve İngiltere ile anlaşmalar imzalandıktan sonra 1905'te burası Togoland adıyla Alman kolonisi oldu. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Togoland, İngiltere ve Fransa tarafından işgal edildi. Günümüzde Togo bağımsız bir cumhuriyet ülkesidir ve bu topraklarda sadece %1 oranında Avrupalı nüfusu bulunuyor. Hazır Afrika'dayken buradaki son ülkemizi de ziyaret edelim. Burası 117.600 kilometre yüz ölçümüyle Afrika boynuzu ülkelerinden birisi olan Eritre. Ülkenin Kızıldeniz'e açılan kıyı konumu onun tarihini ve kültürünü de şekillendirmiştir. Bu toprakların Osmanlı için de anlamı büyük. Çünkü imparatorluğun önemli ticaret merkezlerinden birisiydi. Osmanlı'nın bölgedeki hakimiyeti zayıflayınca birçok ülke Eritre kıyısındaki limanların kontrolünü ele geçirerek hakim olmayı umuyordu. Osmanlı'nın zayıflamasından sonra 1890'da İtalya tarafından işgal edildi ve İtalyan kolonisine dahil oldu. İtalyanların 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmeleri üzerine işler biraz karıştı. Çünkü İtalya'nın bölgeden çekilmesinden sonra Eritre 1941'den 1952'ye kadar tam 11 yılı boyunca Birleşmiş Milletler'in himayesine verildi. Çok ilginç, öyle değil mi? Bu topraklar 11 yıl boyunca kimseye ait değildi. Aksine Birleşmiş Milletler bayrağı bütün resmi binalarda bulunuyordu. Hadi gelin şimdi kıta değiştirelim. Evet, Güney Amerika haritasında baston gibi görünen bu ülke, kuzeyden güneye 1620 kilometre alanı kapsayan topraklarıyla dünyanın en uzun ülkesi olan Şili. Böyle deyince şaşırdınız değil mi? Nasıl yani? Rusya ne o zaman diyenler olmuştur. Ülkenin uzunluğunu sayılarla anlatmak biraz zor olsa da bu kara parçasının ne kadar büyük olduğunu size gösterebilirim. Şili'yi alıp Rusya'nın üzerine yerleştirdiğimde ortaya böyle bir manzara çıkıyor. Aynı şekilde Afrika ile kıyasladığımızda da vaziyet böyle. Bu sıra dışı uzunluğuna rağmen 756.950 kilometre yüz ölçümüyle hemen hemen Türkiye ile aynı büyüklüktedir. Ülkenin aşırı uzunluğu nedeniyle farklı iklimlere elverişli olması da normal. Kuzey sınırlarında yağmur görmez çöller varken güney bölgeleri Antarktika'dan etkilendiği için oldukça soğuktur. Ayrıca Şili, Antarktika'da da toprakları olduğunu iddia ediyor. Hadi gelin son ülkemizi ziyaret edelim. O da Asya kıtasında bulunuyor. Burada gözünüze uzunluğu ile dikkat çeken bir ülke var mı? Vietnam dar yapısından dolayı göze küçük gibi görünse de hemen hemen Almanya ile aynı büyüklükte. Ülkenin uzunluğunu sayılarla anlatmak zor. Bu yüzden gelin görsel hafızayı kullanalım. Böylece bu kara parçasının ne kadar büyük olduğunu size gösterebilirim. Vietnam'ı alıp Kazakistan'ın üzerine yerleştirdiğimde Kazakistan'dan daha uzun olduğunu görüyoruz. Yani evet, Vietnam gerçekten de görünenin aksine oldukça uzun. Öte yandan yüz ölçümü olarak ülkemizin neredeyse 1/3 boyutunda olsa da burada 96 milyon insan yaşıyor. Bu sebeple Vietnam'ın dünyanın en kalabalık 16. ülkesi olduğunu söyleyebilirim. Evet, şu ana kadar gösterdiğim haritalar hem darlığı hem de uzunluğuyla dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın en dar ve aynı anda en uzun ülkelerini bahane ederek size yeni coğrafyaları tanıtmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriği beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.